Merhaba arkadaşlar, bu videoda Metaverse'ün ne olduğundan ve bundan nasıl para kazanılabileceğine ilişkin öngörülerinden bahsedeceğim. Metaverse fikir olarak 1992'den beri, uygulama olarak da 2003 yılından beri ortada. Hem de 2003 yılından beri kullanıcılar bundan para da kazanabiliyor. Yani aslında bu yeni bir kavram değil. Yine başkasının fikrini alıp kendi fikriymiş gibi sunan Zuck sayesinde kafalarımız karışık. Metaverse'ün ne olduğunu tam olarak anlayabildiniz mi diye sordum. İşte anket sonuçları da karşınızda, yani durum gördüğünüz üzere çok da parlak değil. Metaverse'ün ne olduğunu tam olarak anlayabilenlerin sayısı çok az. Mevzuyu tam olarak anlayabilmek için videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi ve ne anladığınızı veya işte beklentilerinizin ne olduğu ya da kendi öngörülerinizi de yorum alanına yazmanızı rica ederim. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Metaverse kavramını çoğu insan Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in açıklamalarıyla duydu. Ama aslında Epic Games, Roblox, Unity ve Nvidia'da bir süredir bu alanda platformlar, projeler geliştiriyor. Peki neden bu konuda en çok Facebook bağırdı? Hatta çatı şirket ismi bile Meta olarak değiştirildi bildiğiniz üzere. Çünkü arkadaşlar bu yeniliğe en çok Facebook'un ihtiyacı var. Özellikle Z kuşağı Facebook kullanmayı neredeyse tamamen bırak. İşte Facebook Metaverse'de hem temiz bir sayfa açma hem de internetin sonraki hali denilen bir yeniliğin öncüsü olmaya çalışıyor. Fakat bu yenilik, bu yeni aşama, bu çağ sicili karanlık olan Zuckerberg'e bırakılmayacak kadar önemli. Umudumuz diğer şirketlerin yarışta öne geçmesi. İnsanlık belli sürelerde belli aşamalar kaydetmeli ve eşi benzeri olmayan yenilikler ortaya çıkarmalıdır fıtratı gereği. İşte Metaverse bu bahsettiğim devrim. Şimdi Metaverse'ün ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için adım adım gidelim. Metaverse ilk kez Neil Stephenson tarafından yazılan ve 1992'de yayımlanan Snow Crash adlı romanda kullanılmıştı. Çok spoiler vermeden özetleyeyim arkadaşlar. Romanda insanlar gerçek dünyanın benzeri olan 3 boyutlu bir alanda avatarlarıyla etkileşime giriyorlar. Ülkemizde de bu roman Parazit adıyla satışta. Anlamı nedir? Herkes dil bilimsel olarak farklı şeyler söyledi. Sanırım en mantıklı tanım kurgusal evren. Neil Stephenson'ın Snow Crash adlı romanından etkilenen bir grup insan 1998 yılında Linden Research adında bir şirket kurdu ve bu evreni geliştirmeye başladı. Çalışmaları 2003 yılında Second Life adında 3 boyutlu bir çevrim içi yaşam simülasyonu olarak hizmete girdi. Bu simülasyonda Linden Dollar isimli bir para birimi kullanılıyor ve bu para birimi ülkelerin para birimlerine, yani gerçek paraya dönüştürülebiliyor. Günümüzde arkadaşlar bir Linden dolar 0.03 Türk lirasına eşit. Bununla ilgili de videonun devamında bilgi vereceğim. Second Life eskisi kadar popüler değil ama hala çevrim içi. Bu dünyaya girmek için arkadaşlar bilgisayarımıza izleyici adı verilen bir yazılım kuruyoruz. Öncelikle eğitim adası denilen bir yerde avatarımızın hareketlerini nasıl kontrol edeceğimizi öğreniyoruz. Sonra başlangıç adalarına, yardım adalarına, sandbox denilen serbest inşa etme izni verilen adalara veya diğer kullanıcıların sadece hayal güçleriyle sınırlı biçimde dizayn ettikleri adalarına gidip gezebiliyor. Yine gerçek kullanıcılar tarafından kontrol edilen diğer avatarlarla etkileşim kurabiliyoruz. Simülasyonda pek çok özelleştirme seçeneği var. Örneğin avatarımızın fiziksel görünümünü, kıyafetini istediğimiz gibi değiştirebiliyor. Daha gerçekçi hareket etmesini sağlayan scriptler ekleyebiliyor ya da geliştirebiliyoruz. 3 boyutlu yapılar ya da script yazarak istediğimiz gibi hareket eden nesneler oluşturabiliyoruz. Adaların fiziksel yapılarını modifiye edebiliyoruz. İstersek bir göl, istersek bir dağ oluşturabiliyoruz. Ek olarak arkadaşlar dışarıda bir modelleme programıyla yaptığımız 3 boyutlu modelleri bu simülasyona ekleyerek kullanabiliyoruz. Oldukça esnek ve kişiselleştirilebilir. Evet, ana fikir bu. Ve aslında Metaverse'ün ilk örneğiydi bu. Öyle ki arkadaşlar 2012-2013 yıllarında İstanbul Üniversitesi burada bir sanal kampüs oluşturarak bazı eğitimleri buradan vermiş. Hatta Vestel gibi markaların da burada adaları vardı. Ben de sanırım 2009-2010 yılları gibi burada epey faaliyet göstermiştim. Şimdi tahmin edebileceğiniz gibi arkadaşlar buradan para kazanmaya çalışıyordum. Neyi nasıl kullanacağımı öğrendikten sonra nesneler, skriptler, tasarım üzerinde çalışmaya başladım. İşte kıyafet, aksesuar, eşya yapımını öğrendim. Hatta arkadaşlar işte işi biraz daha ilerletip avatarların kullanabileceği, sürebileceği bir otomobil yaptım. Haftada sanırım yanlış hatırlamıyorsam işte 2000 Linden civarı kazanıyordu. Günümüzdeki karşılığı 60 lira yapıyor. 2010-2021 arasındaki %235,68'lik enflasyon farkını da hesaba katarsak tabi o zamanki 60 liranın alım gücü günümüzün 200 lirasının alım gücüne eşitti. Hani böyle çok da deli bir para değildi ama işte çekmeyip zaten yine Second Life'da kullanıyor. İşte kazandığım parayla daha büyük parseller kiralayıp onları da küçük parçalara bölüp kiralayarak emlakçılık falan yaptım. Kulüp işlettim falan. Fakat arkadaşlar çok yüksek çevrim içi zaman gerektiriyor.
sarıyordu. Ben de işten güçten dolayı bir süre sonra artık çok fazla vakit bulamamaya başladım ve tabii ki yavaş yavaş uzaklaştım. Sonra arkadaşlar çoğu kullanıcı da benim gibi işte sıkılıp gitmeye başladı. Ama önceden oldukça popülerdi. Rakamlarla konuşmam gerekirse bu platform 2013'te yaklaşık 1 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Sonra bu büyüme sabitlendi ve 2017 sonunda aktif kullanıcı sayısı 800 binlere kadar düştü. Henüz açıklama yok ama muhtemelen günümüzde ise arkadaşlar 400 bin 500 bin aktif kullanıcı düzeyinde. Bu simülasyona sanal gerçeklik gözlükleriyle de katılabilmek uzun yıllardır zaten mümkün. İşte Metaverse de tıpkı böyle bir yer olacak. Yani 3 boyutlu ve kişiselleştirilebilir bir sanal evren. Sanal gerçeklik gözlüklerimize özel el aparatlarını ya da eldivenleri takıp bu aleme akacak, alışveriş yapacak, gezecek, oyun oynayacak, toplantı yapacak ya da iş kurup yöneteceğiz. En azından ilk etapta böyle olacak. Sonra yaşadığımız gerçek dünyayla da bağlantılı hale gelecek. Mesela avatarlarımız hologram biçiminde gerçek dünyada belli zamanlarda belli yerlerde olabilecek veya sanal dünyada takılırken evdeki cihazlarımızı kontrol etmek, gerçek hayattan biriyle görüşmek, kripto para alıp satmak gibi şeyleri yapmak da mümkün olacak. Yani iki dünya birbirine bağlantılı ve etkileşimli hale gelecek. Fakat şu an bunları düşünmek için henüz çok erken. Daha yolun çok başındayız ve henüz teknolojimiz de bu seviyede değil. Bu hala geliştirilen bir süreç. Şimdilik sadece Second Life benzeri bir sanal dünya, bir açık dünya oyunu düşünelim. İşte ilk deneyimleyeceğimiz bu. Peki gelelim nasıl para kazanılacağına. Arkadaşlar burada da Second Life'daki dinamikler mevcut. Belki görünüm olarak daha gerçekçi ve etkileyici olacak ama kimsenin yeniden Amerika'yı keşfettiği falan da yok. Özetle para kazanma alanları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Fiziksel ürünlerimizi de zaten burada satabileceğiz. Bu zaten elde, okey. Fakat bir de evren içinde üretip satabileceğimiz şeyler olacak. Burada bir avatar ekonomisi söz konusu olacak. Avatarlara vücut formu lazım, kıyafet lazım, aksesuar lazım, deri lazım, dövme lazım, takı lazım vesaire. Bunları grafik tasarım programlarıyla yapıp NFT tabanlı online mağazalardan satışa çıkarabileceğiz. Bunu evren içindeki dükkanlardan da yapabilir hale geleceğiz. Yine arkadaşlar bu dünyada gerçeklik algısı oluşturabilmek için Second Life'da olduğu gibi arkadaşlar gerçek dünya nesneleri, objeleri de kullanacağız. Çünkü algımız bu yönde. Bunları yine 3 boyutlu grafik tasarım programlarıyla yapıp satışa sunabileceğiz. Tabii ek olarak dijital sanat eserleri, ufak yazılımlar, scriptler satabilir. Hatta uzmanlık alanımızla ilgili eğitimler verebiliriz. Ya da arkadaşlar şu da olabilecek. Mesela bazı şirketler size işte günde 7-8 saat çevrim içi olmanızı gerektiren görevler ve karşılığında maaşlar verebilir. Yani buradan arkadaşlar yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışan olarak da para kazanabilmemiz mümkün olacak. Özetle arkadaşlar para kazanmak için pek çok yol ve imkan olacak. Eğer bu evrende bir üretici olmak istiyorsanız öncelikle Photoshop, Illustrator ve Blender gibi programları öğrenerek kendinizi geliştirmeye başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü genellikle sanal araçlar iyi şeyler üretmek için yetersiz kalır ve bir noktada gerçek hayatta oluşturulmuş dijital şeylerin de içeri yüklenmesine izin verilir. Bu gerçekleştiğinde hazır olmalısınız. Eğer fırsatları öngörerek bunlara önceden hazırlanırsanız yeniliklerin kazanç açısından pik yaptıkları noktada hızlı hareket kabiliyetine sahip olursunuz. Ve herkesten önce kazanmaya başlarsanız benden söylemesi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.